Kahve, kafein tabletleri veya kafeinli yağ yakıcılar. Bu uyarıcı madde yani kafein metabolizmanızı hızlandırmanıza, yağ yakmanızı ve hayalinizdeki vücuda ulaşmanıza yardımcı olabilir arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hatırlatmasını da yapıp hemen videoma başlamak ve sizleri bekletmek istemiyorum aslında arkadaşlar. Ben hemen kahvemi alıp geliyorum bu arada. Biraz acı be. Sanırım biraz hastayım. Neyse. Kafein dünyada en çok kullanılan ve en yaygın uyarıcıdır ve yalnızca Finlandiya'da yılda kişi başına düşen ortalama kahve tüketimi 1310 fincandır ve bu değer kişi başına yaklaşık 10 kilogram kahve tüketimini demektir arkadaşlar. Almanlar yılda yaklaşık 7 kilo kahve tüketir. Kafein sizi uyandırır ve konsantre olmanıza yardımcı olur. Son araştırmalara göre kafein metabolizmanızı hızlandırarak, iştahınızı bastırarak ve yağ kaybını hızlandırarak diyetinizde sizde yardımcı olabilir arkadaşlar. Aslında baktığınızda kulağa süper bir yağ yakıcı gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Peki ama bu doğru mu? Bu videoda kafein tabletlerinin ve genel olarak kafeinin etkili bir kilo vermeye yardımcı olup olmadığını ayrıntılı olarak sizlere açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman hadi hemen kafein nedirle başlayalım arkadaşlar. Kafein merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Uyanıklığı arttırmak, yorgunluğu gidermek ve odaklanmayı iyileştirmek için dünya çapında milyonlarca insan tarafından günlük olarak kullanılmaktadır. Ruh halini değiştiren yani psikotropik özelliklere sahiptir ve hafif bir idrar söktürücüdür arkadaşlar. Düşük ila orta dozda kafein genellikle güvenli kabul edilir ve çeşitli sağlık yararları da sağlar sizlere. Ancak aşırı alım önemli bir sağlık riski oluşturabilir arkadaşlar. FDA 400 mg kafeini yani günde yaklaşık 4-5 fincan kahveyi güvenli bir tüketim seviyesi olarak belirtmiştir arkadaşlar. Peki kafein kalori yakar mı? Kafein günlük kalori yakmanızı 50 ila 200 kalori arasında artırabilir arkadaşlar. Etkisi zayıf insanlarda daha belirgindir. Kafein tüketimi termojenez adı verilen bir süreç olan yakılan kalori sayısındaki artışla ilişkilendirilmiştir. Kahve içmek veya kafein almak yani kafein hapları, kafein tozu veya yağ yakıcı şeklinde olsun, kafein tüketmemiş olduğunuz duruma göre daha yüksek kalori gereksinimi yaratır. Amerikan Journal of Psychology'de zayıf ve obez kadınlar tarafından arasında yapılan bir araştırmada kahve kaynaklı termojenizdeki artışı inceledi ve katılımcılarda kafein zayıf kişilerde yağ yakımını %7'ye kadar arttırdığını, obez kişilerde ise bu artışın yaklaşık %5 olduğunu gösterdi arkadaşlar. Diğer araştırmalar kilonuza ve dinlenme metabolizmanıza bağlı olarak %3 ile 11 arasında değişen veya 60 ile 200 kalori aralığında tahmini artan kalori yakımı ile benzer sonuçlara varmıştır. Peki kafein yağ yakıyor mu? Çeşitli araştırmaların sonuçları şunları göstermektedir arkadaşlar. Kafein yağ oksidasyonuna geçici bir artış ile ilişkilendirilir arkadaşlar. Bu nokta özellikle vücuttaki lipoliz ve yağ oksidasyonu ile ilgilidir. Genel olarak vücut enerji için ya karbonhidrat ya da glikoz ya da yağ yani yağ asidini yakar. Kafein yaktığınız yağ miktarını artırmada çok önemli bir rol oynayabilir. Kafein hapları alarak veya kahve içerek yağ dokusuna sinyaller gönderen ve yağ kaybını uyaran merkezi sinir sistemini uyarırsınız arkadaşlar. Hadi kısa bir şekilde kafeinin vücutta nasıl çalıştığına bakalım arkadaşlar. Kafein kanda ve vücut dokularında emilir ve tüketildikten sonra 15 ile 120 dakika arasında en yüksek konsantrasyonuna ulaşır. Kafein merkezi sinir sistemini uyarır ve beyni yağ hücrelerini parçalamaya yönlendirir. Kafein ayrıca adrenalin salınımını indükleyen bir hormon olan epinefrin salınımını da tetikler. Bu dövüş ya da kaç hormonları vücuda girdikten sonra enerji olarak kullanılmak üzere yağ hücrelerini parçalamaya ihtiyacı artar arkadaşlar. Kafein sistemi kontrollü bir şekilde uyardığı için kullanıcılar artan yağ kaybı görürler arkadaşlar. İşte şimdi uyarılan sinir sistemini kullanmanın ve egzersiz yapmanın tam zamanı. Kafeinin bir kullanıcı için genel atletik performansı ortalama %11 ile %12 aralığında arttırdığı gözlemlenmiştir. Antrenman öncesi bir fincan kahve, kafein hapları veya kafein içeren bir yağ yakıcı ile kendinizi uyarmak, yağ birikintilerini eritmenin etkili bir yoludur. Kafeinden kaynaklanan yağ oksidasyonundaki kesin artış araştırmalara göre değişir ve yine büyük ölçüde kilonuza bağlıdır. Ancak yağ kaybında %10 ila %30 oranında bir artış mümkündür. Peki kafein iştahı bastırır mı? Bu nokta şimdiye kadar çok tartışma konusu olmuştur arkadaşlar.
Kafeinin iştah bastırması ne kabul edilir ne de reddedilebilir. Kafein güçlü bir bastırıcı olarak çok konuşulmasına rağmen kanıtlar oldukça karışıktır. Bazı araştırmalar kahve içenlerin atıştırmalarında bir azalma bulmuştur. Ancak diğer araştırmalar iştah üzerinde gerçek bir etki bulamamıştır. Bu nedenle kahve içmek veya kafein hapları almak ara sıra atıştırmalık ve tatlılara ulaşmanızı engelleyip genel olarak iştahınızı bastırıp bastırmadığı aslında kişilerin bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Kafeinin dezavantajlarına bakacak olursak arkadaşlar ilk dezavantajı alıştırma etkisi. Şu ana kadar anlattığım tüm faydalarına ek olarak kafeinin ne yazık ki pek olumlu olmayan bir yönü daha vardır arkadaşlar. Kafeinin etkilerine tolerans zamanla gelişebilir. Kısa vadede kafein metabolizmayı hızlandırabilir ve yağ yakmaya yardımcı olabilir. Ancak bir süre sonra insanlar kafeine karşı toleranslı bir hale gelebilir arkadaşlar. Yağ yakma etkilerinin tamamen durduğunu veya uyarıcı etkilerinin azaldığını söylemek zor. Ancak uzun bir süre boyunca günlük kahve tüketimi alışkanlık etkilerine yol açar ve adrenalin artışı yavaş yavaş azalır. Tolerans oluşumuna direnmek isteyen insanlar için 2 haftada bir kafein döngüsü etkili olabilir arkadaşlar. 2 haftalık alım ve ardından 2 hafta ara. Bu durum alışılmış kullanıcılar ve kahve severler için zorlayıcı olabilir. Ancak böyle bir uygulama alışkanlık etkisine karşı koyulabilir arkadaşlar. Bir de kafeinin ek faydalarına bakalım ki bunlar da aslında pek hafife olacak şeyler değil. Kafein atletik performansı arttırır. Sadece kahve içmek, kafein tozu veya kafein tableti almak kilo vermek için yeterli değildir. Bir diyet her zaman egzersiz içermelidir arkadaşlar. Kafein burada da sizlere yardımcı olabilir. Çünkü kafein size spor yapmak ve aynı zamanda en iyi performansınızı elde etmek için gerekli gücü ve motivasyonu verir. Kafein düşük dozlarda bile yani yaklaşık 1-2 fincan kahve çok az yan etkiyle hem egzersiz sırasında hem de sonrasında ruh halini, bilişsel işlevi ve uyanıklığı iyileştirir. Bu nedenle antrenman öncesinde ve sırasında kendinizi halsiz hissediyorsanız kafein bu aşamada size yardımcı olabilir. Kafein özellikle 3 ana spor ve egzersiz kategorisi için faydalıdır. Nedir bunlar? Dayanıklılık antrenmanı. Birkaç çalışma dayanıklılık antrenmanlarına kafein eklenmesinin iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir arkadaşlar. Ayrıca yapılan bir başka çalışmada küçük bir bisikletçi grubuna kafein verildiğinde kafeinsiz kahve verildiğinden çok daha hızlı performans süreleri elde ettiği gözlemlenmiştir. Yine yapılan başka bir çalışma düşük, orta veya yüksek her kafein dozunun dayanıklılık sürelerini yaklaşık aynı miktarda arttırdığını bulmuştur. Güç ve kuvvet açısından bakacak olursak kafein kullanımına kafein gücü artırır arkadaşlar. Yapılan bir çalışmada kafein bir grup güç sporcusunda maksimum kas kasılma gücünü önemli ölçüde arttırdığı gözlemlenmiştir. Ve bir diğer etkisi yüksek yoğunluklu performanslar. Kafein yoğun antrenman sırasında kas enerji durumunu iyileştirir. Bazı kişilerde kas glikojenini de korur arkadaşlar. Bütün bu ana kadar olan konuyu bir özet geçecek olursak arkadaşlar biraz diyet desteği kullanabilen herkes kafeini kesinlikle denemeli ve kanıtlanmış sonuçlarını dört gözle beklemelidir. Kafeinin uyarıcı özellikleri onu kısa veya uzun süreli herhangi bir egzersiz rutininde mükemmel bir katkıda sağlar. Daha olası bir alışkanlık etkisi kafeinin metabolik ve yağ yakma potansiyelini azaltabilir. Ancak alımınızı duraklatmaya ve sonrasında yine döngüye sokmaya devam ederseniz daha küçük değişiklikler elde etmek şansınız da vardır arkadaşlar. Kahve içerek kafein alınabilir veya uyarıcı maddeyi kafein tabletleri, kafein tozu, kafein içeren yağ yakıcılar veya EKA yığınları şeklinde vücudunuza verebilirsiniz arkadaşlar. Ben aslında kendimi ne kadar zorlasam da pek fazla kahve bağımlısı olabilmiş bir insan değilim. Elimdeki bu kahveyi de aslında konuya uygun olsun diye aldım arkadaşlar. Pek de içtiğim söylenmez. Peki sizler kahve tüketiyor musunuz? Bana yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakın arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar ben öyle tahmin ediyorum ve yaptığım araştırmalarda yapılan araştırmaları gördüğüm kadarıyla Türkiye'de kahve tüketimine bayağı gerilerde kalıyor arkadaşlar. Tabii bunu kötü ya da iyi olarak adlandırmak aslında yanlış da olabilir. Bir yandan kahve iyi bir yağ yakıcı olsa da diğer yandan getirdiği yan etkiler de vardır mutlaka. Arkadaşlar ben bir videomun daha sonuna geldim. Videomdan memnun kaldıysanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Türkiye'ye gelmeme bir ay gibi kısa bir zaman kaldı.
Eğer ki buralardan istekleriniz var ise bana Instagram üzerinden ulaşıp isteklerinizi yazabilirsiniz dedikten sonra hepiniz önce sağlık, sonra bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi bir kahve.